Steam'de ve PlayStation üzerinde dünya çapında Dragon Ball Sparking Zero ön siparişte birinci sıraya yerleşti. Hatta oyun EA FC 25, Silent Hill 2 Remake ve Call of Duty Black Ops 6'yı da ön siparişte solladı. 11 Ekim 2024 Cuma günü oyunun da çıkmasıyla birlikte anlık olarak 122 bin oyuncuya ulaştı ve bu bir dövüş oyunu için inanılmaz bir sayı. Peki bu oyun tam olarak ne? Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Z'yi ve Dragon Ball Super'in hikayesini konu alıyor. Bunun yanında ya öyle olsaydı ne olurdu hikayesi de oyunda mevcut. Yani tercihe bağlı animenin hikayesini devam ettirebilir veya alternatif senaryoyu oynayabilirsiniz. 2024'te eğer hiç Dragon Ball izlememiş veya adını duymamış biriyseniz oynamanız gereken oyun Dragon Ball Z Kakarot'tur. Tüm Z serisini baştan sona konu alıyor. Benim bu videoda anlatacağım hikaye Dragon Ball Z'nin devamı olan Super olacak, çünkü günümüzde Z'yi izleyip Super'i izlememiş olan bir hayli kişi mevcut. Belki ileride eski Z serisinin de özeti gelebilir. Yorumlarda isteyip istemediğinizi belirtmeyi unutmayın. 1. Bölüm Tanrıların Savaşı. Dragon Ball Super Z'nin sonunun daha öncesinde geçiyor. Yani Uub gibi karakterler ortada yok. Kid Buu'dan sonra Uub'dan önce geçiyor. Binlerce yıldır uykuda olan yıkım tanrısı Beerus rüyasında Süper Saiyan tanrısı diye bir şey görüyor ve bunun dünyada olduğunu öğreniyor. Hizmetkarı Beast ve yıkım tanrısı Beerus dünyayı ziyaret ediyor. Kendisini zorlayan bir karakter yoksa dünyayı yok edeceğini söyleyerek Süper Saiyan tanrısını aramaya yola koyuluyor. Bu noktada ne Vegeta ne de Goku Beerus'u durdurabiliyor. Süper Saiyan 3 bile tek yiyor. Daha da doğru dürüst Süper Saiyan 3'ü kullandığını görmüyoruz. Süper Saiyan tanrısının ne olduğunu öğrenmek için Shenron kullanan ekip tüm Saiyanların enerjisini bir Saiyan'a vererek oluştuğunu öğreniyor. Hepsinin gücünü Goku'ya vermesiyle birlikte Goku Süper Saiyan tanrısına ulaşıyor. Bu noktada güzel bir dövüş görüyoruz. Goku Tanrı Kamehameha'sını kullanıp her ne kadar çabalasa da Beerus'u gene yenemiyor ama Beerus'un saygısını kazandığı için dünyayı yok etmeyi reddediyor. Beerus ve Beast de onlarla takılmaya başlıyor. 2. Bölüm Friza'nın dirilişi. Müttefikleri tarafından diriltilen Frieza gizli saklı eğitim yapıyor ve Golden Frieza formuna ulaşıyor. Bizimkilere saldırmasıyla birlikte Goku ve Vegeta tarafından ilk defa Super Saiyan God Super Saiyan formunu görüyoruz. Super Saiyan Tanrı formunun üstüne Super Saiyan'a dönüşüyorlar diyebiliriz. Kısaca da Super Saiyan Blue. Goku Vegeta'nın Frieza ile dövüşmesine izin veriyor ve Vegeta tam kazanacakken Frieza kendisini ve dünyayı yok ediyor. Kazanan da Frieza oluyor. Ne yapacağız derken hizmetkarı bir araya girerek zamanı geri alıyor ve bu sayede Goku Frieza'yı dünyayı yok etmeden önce Kamehameha ile yok ediyor. Bana sorarsanız klişe bir hikaye izliyoruz burada. Biz geri alamasa ne yapacaklardı kim bilir. 3. Bölüm Evren 6. Bu kısımda kahramanlarımız kendi evrenleri hariç yeni evrenlerin varlığını öğreniyor. Her bir evrenin de kendi tanrıları var. Beerus'un kardeşi ve 6. evrenin tanrısı Champa'da geliyor ve iki evrendeki güçlü karakterler birbirleriyle dövüştürülüyor. 6. evrende bilmeniz gereken tek karakter Hit diyebilirim. Goku'ya sorun çıkaran tek kişidir. Kendisi bir tetikçi ve zamanı durdurabiliyor. Berabere kalınan dövüşler, dostuz vesaire vesaire herkes dağılıyor. Bu esnada Goku da tanrıların tanrısı Zeno ile tanışıyor. Tüm tanrıların da korkusu, el şıklatma ile evreni bile silebiliyor. Goku'yu arkadaş gibi gören Zeno da ona istediği zaman kendisini çağırabileceği bir kumanda veriyor ve bu kısmımız daha bitiyor. 4. Bölüm Future Trunks. Belki de Dragon Ball Super'deki en iyi kısım budur. Dragon Ball Z'de Future Gohan ve Future Trunks vardı, belki hatırlarsınız. Oradaki Future Trunks zaman makinesiyle bizimkilerin yanına gelerek tıpkı Goku'ya benzeyen birini yıkım getirdiğini söyleyip yardım istiyor. Bizimkiler de yardıma gidiyor. Sonuçta Vegeta'nın da oğlu, geri çeviremezler. Zaman makinesine atlamalarıyla birlikte öğreniyoruz ki Zamasu adlı birisi her dileği yerine getirebilen süper ejder toplarını kullanarak Goku ile vücutlarını değiştirmiş. Daha sonra Goku'nun vücuduyla da herkesi öldürmüş. Ayrıca Future Trunks'ın tek sağ kalan annesi Bulma'yı da öldürüyor. Goku Black Super Saiyan Blue'ya değil Super Saiyan Ross'a dönüşebiliyor. Ayrıca bir pilot daha yaparsak Goku Black başka bir zamandan Future Trunks'ın evrenine gitmiş. O evrende de kendini bularak yan yana geliyorlar. İki kötü ve Vegeta ile Goku'nun dövüşmelerinin ardından Goku Black ve Zamasu Potaro kullanıp bir birleşim yapıyorlar. Bizimkiler de durur mu? Bizimkiler de Potaro ile birleşiyor. Dragon Ball Z'de gördüğümüz Vegeta da ortaya çıkıyor. Üstüne de bir Super Saiyan Blue ile gene güzel bir dövüş izliyoruz. Burada hikayemiz biraz saçmalıyor. Dövüşte kaybeden Goku Black Zamasu birleşimi bu yaratık dünyayı toz bulutu olurcasına dağılıyor. Bizimkiler de ne yapacağız şimdi derken Goku kendisine daha önce verilen kumandayla Zeno'yu çağırıyor. Zeno'ya bak şurada ne çirkin bir şey var, yok edelim mi diyor. Zeno da her şey çirkin burada deyip tüm evreni yok ediyor. Bizimkiler de tam yok olmadan önce zaman makinesine atlayıp kendi zamanlarına geçiyor. Future Trunks ve arkadaşı Mai evrensiz kalıyor. Whis ve Beerus
virüs de onları yaşayabilecekleri düzgün bir evrene göndereceklerini söylüyor. Peki bizim karakterlerin dönemindeki Zamosus'una ne oldu derseniz, Goku ve arkadaşları o Zamasu'yu buluyor, kötü olduğu kanıtlanıyor ve virüs direkt Hakai diyerek onu yok ediyor. Bu kısmımız da böyle bitiyor. Beşinci bölüm, evrenlerin hayatta kalması. Belki de hikaye olarak en bayatıdır. Battle Royale hikayesinin popülerliği yüzünden yazılmıştır. Zeno tüm evrenleri bir araya getirip evrensel turnuva yapacağını söylüyor. Kaybedenin evreni silinecek, kazananın da süper ejder toplarıyla istediği bir dileği gerçekleştirilecek. Virus'un da dediğine göre kendisi gücünde başka bir evrenden savaşçı bulunmakta. Tabi Goku da heyecanlanıyor. Takım toplama arayışı derken sağdan soldan insanlar toplanıyor. Majin bu fazla güçlü olduğundan hikayeden çıkartmışlar. Sözüm ona, kendisi derin uykuya girmiş. Bir savaşçı eksik. Kim geliyor derseniz Frieza. Goku Frieza'yı diğer taraftan getirttiriyor ve Frieza ikna ediliyor. Fethedilecek, yok edilecek yer kalmayacak silinirsek, gel de yardım et. Frieza da ikna oluyor tabi. Ölü şekilde, yani halkalı olarak turnuvaya katılıyor. Turnuvada bilmeniz gereken sadece birkaç olay var. Gerisi tamamen gereksiz karakterler. 6. evrenden bilmeniz gereken ilk kişi Kefla'dır. Bu iki kişi birleşiyor ve ortaya Kefla çıkıyor. Goku ile kapışıyorlar. Goku da içgüdü adına yeni bir form ediniyor. Saldırılardan içgüdüyle kaçınabildiği Blue'dan daha güçlü bir form. 6. evrende aynı şekilde Kappa var. Vegeta Saiyan olmayı öğretiyor. Hit'i zaten biliyorsunuz. En sonunda çoğu eleniyor ve geriye birkaç kişi kalıyor. Onlar da 9. evrenden ve bizimkiler. Onda da bilmeniz gereken iki kişi var. Toppo ve Jiren. Jiren şu virüs gücünde olan, Toppo da yan karakter. Vegeta ile Toppo dövüşürken Super Saiyan Blue geliştirilmiş versiyonuna ulaşıyor. Daha mavi ışıklı. Goku da Jiren ile kapışırken ustalaşılmış içgüdü formunu açıyor. Artık beyaz saçlı ve en güçlü formu. Jiren'i gene de sağdan atamıyorlar. En sonunda Frieza ve Goku birlikte çalışarak Jiren'i sağdan atmayı başarıyorlar. Yedinci evren hariç diğer tüm evrenler siliniyor. Bizimkilerin de süper ejder toplarından dileği silinen tüm evrenlerin geri getirilmesi oluyor. Bunun da bir test olduğunu, bunu dilemeseydi onların da evreninin yok olacağı bilgisi verilerek herkes mutlu bir şekilde dağılıyor. Whis de Frieza'yı ödül olarak canlandırıyor ve Dragon Ball Super burada bitiyor. Kanon filmi Dragon Ball Super Broly. İncelemesini döneminde anime inceleme.com için yapmıştım. Bir başyapıttır, harikadır. Film ilk başta Goku'nun babası Bardock'un hikayesine özet geçiyor. Broly adında bir bebeğin gücünün fazla yüksek olduğu tespit edilip ölmesi için tehlikeli bir gezegene gönderiliyor. Babası da Saiyanlara hakaret ederek peşinden o gezegene gidiyor. Bu esnada araçları da bozuluyor ve o tehlikeli gezegende mahsur kalıyorlar. Saiyanların gezegeni de Frieza'nın kontrolündedir. Frieza atalarından duyduğu Süper Saiyan korkusu nedeniyle hepsini öldürmeye karar vererek toplatıyor. Bir olaylar olacağını fark eden Bardock da Goku'yu tehlikeli olmadığı bilinen dünyaya gönderiyor. Gönderdikten kısa bir süre sonra da Frieza gezegeni patlatıyor ve Bardock dahil herkes ölüyor. Vegeta, Raditz gibi diğerleri o sırada başka gezegende oldukları için sağ kalıyorlar. Bunlar da Z'ye bağlanıyor zaten. Aradan yıllar geçip süper zamanına gelmesiyle birlikte Frieza'nın ekipleri tarafından bir gezegende canlılar tespit ediliyor. O canlılar da Broly ve babası. Kendileri Frieza'nın ekibi tarafından Frieza'ya götürülüyorlar. Babası da Saiyanlardan nefret ediyor, hala dönemin acısı var. Frieza intikam almaları için Broly'yi onların üzerine salıyor. Sonuçta Goku ve Vegeta'nın yok edilmesi onun için bir mutluluk. Gene kapışmalar derken Broly oldukça zayıf kalıyor. Süper Saiyan bile olamıyor. Limitinin dolduğunu fark eden Frieza'nın aklına Z'deki Krillin'in öldüğü an geliyor. O zaman Goku ilk olarak Süper Saiyan olmuştu. Broly'nin gözü önünde babasını öldürüyor. ブロリーさん、これを見なさい。
Broly kafayı yiyerek efsanevi Süper Saiyan formuna dönüşüyor ve Goku ile Vegita'yı fena benzetiyor. Goku içgüdü formuna dönüşemediğini de belirtiyor. Oradan Vegeta ile ışınlanmasıyla birlikte bir süre kaçıp Frieza ve aklı durmuş Broly'yi baş başa bırakıyorlar. Tabii Broly Frieza'yı da çok fena benzetiyor. Goku ile Vegeta füzyon dansında anlaşıp Gogita'yı ortaya çıkarıyorlar. Şu Z serisinde Goten ve Trunks'ın yaptığı dansı yapıyorlar yani. Gogita'nın da Broly'nin yanına dönmesiyle birlikte harika bir dövüş izliyoruz. Harika bir dövüş izledikten sonra Gogeta tam işini bitirecekken Frieza'nın ekibindeki bazı iyiler Broly'nin geldiği gezegene ışınlanmasını Shenron'dan diliyor. Save Broly and send him back to the planet he grew up on! Please, Dragon! Broly gezegenine dönüyor, Frieza yoluna gidiyor. Goku da en sonunda Broly'yi ziyaret edip "Ben Goku ama sen bana Kakarot diyebilirsin" diyerek eski kanon olmayan bir filme gönderme yapıp Broly ile dost oluyor ve tüm süper hikayemiz burada bitiyor. Artık tamamen süper hikayesini biliyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde Dragon Ball'ın güncel oyunu Sparking Zero'yu da oynayabilirsiniz. Video yardımcı olduysa ve videoyu da beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.